Merhaba. Gönülden örgülerde bugün güzel ve örülmesi de çok kolay bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Bu örneği bayan yelekleri, bebek yelekleri, bebek battaniyesi, çocuk hırkası, atkı ve bere gibi birçok çeşitli örgülerde kullanabilirsiniz. Ben örneğe başlamadan önce yelek ve bebek battaniyesi örecekler için altına yakışacağını düşündüğüm zikzak haroşa koydum. Tabii ki sizler arzu ettiğiniz herhangi bir örneği de koyabilirsiniz. Örneğin motifleri 15 ilmek ve 4 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 3 nolu şiş ve angora bir ip ile 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 30 ilmek, 6 tane ön biye haroşa için ek ilmek, 2 tane de örneği tamamlamak için kenar ilmek olmak üzere toplam 38 ilmek lazım. Ben burada 4 nolu şiş ile 38 ilmek atıp hazırlamıştım. 4 nolu şiş ile başlamamın nedeni etek ucu zikzaklı olduğu için kasılmasını önlemek. Şimdi 3 nolu şiş ile örgüme başlıyorum. Ve örgünün tersinden bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi birinci sırayı gidiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Beş. Örmeden aldığım ilmekle birlikte bu 6 ilmek ön biye haroşamız için oluyor. Şimdi örneği koymaya başlıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi içeriye alıyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Beş. Burada 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 5 ilmek ters. Beş. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi içeriye alıyorum. Bir doluyorum. Üç tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Beş ilmek ters. İpimi arkaya alıyorum. Bir doluyorum. Ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum.
Ve bu sırada bütün ilmeklerimi aynı birinci sıradaki gibi örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi beşinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi aynı birinci sırada oldukları gibi örüyorum. Şimdi altıncı sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Buraya kadar ördüğüm sıralar etek ucu haroşası içindi. Etek ucu haroşasını ben 3 diş haroşa olarak koydum. Siz bunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. 5 veya 7 tane de olabilir. Şimdi örneğe başlıyorum ve örnek birinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Burada 3 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. 5 ilmek düz. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek düz. Beş. 3 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. 5 ilmek düz. Bir doluyorum ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek ikinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örnek üçüncü sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum.
2 ilmek düz örüyorum. İpimi içeriye alıyorum. Bir doluyorum ve 5 ilmek ters örüyorum. Üç ilmeği birlikte ters örüyorum. Beş ilmek ters. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi içeriye alıyorum. Bir doluyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Üç ilmeği birlikte ters örüyorum. 5 ilmek ters. İpimi arkaya alıyorum. Bir doluyorum. Ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek 4. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu, yani yukarı doğru devamını göstermek için örnek 1. sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir örmeden alıyorum. 5 ilmek ters. İki ilmek düz. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Burada 3 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. 5 ilmek düz. Bir doluyorum. 2 ilmek düz. Bir doluyorum. 5 ilmek düz. Burada yine 3 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. 5 ilmek düz. Bir doluyorum ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için örnek 1. sıradan başlayıp örnek 4. sırada dahil olmak üzere bu 4 sıra tekrar edilecek. Örecek olanlara kolay gelsin.